İlk olarak Beşiktaş'ı incelediğim Geçmişten Günümüze FIFA serisinde Türk takımları videosundan sonra FIFA 2000'den günümüze olan tüm FIFA'larda Fenerbahçe'ye bakacağız ve video sonunda da hem Fenerbahçe hem de futbolcular için genel bir değerlendirme yapacağım. İlk olarak sırasıyla 4 büyükler ve sonra da gelen isteklere göre Anadolu takımlarına da sırasıyla video yapılacaktır. Bu video ve diğer video serileri tek tek oyun içinden kayıt alınarak hazırlanmaktadır. Bu emeğin karşılığı olarak bir beğeniniz bile kanala çok şey katacaktır. Keyifli seyirler. FIFA 2000 FIFA serisine Fenerbahçe ilk defa FIFA 2000 ile birlikte yer alan Süper Lig'le oyuna eklenmiştir. Oyundaki formaları gerçekteki halleriyle karşılaştırdığımızda o dönem daha gerçek formalar FIFA'da yer almamasına rağmen iç saha forması benzetilmeye çalışılmış, fakat deplasman formasının Fenerbahçe ile alakasını anlayan arkadaşlar yorumlara yazarsa çok sevinirim. Zaten FIFA 2000'e baktığımız zaman neredeyse tüm Türk takımlarının formaları sallama bir şekilde oyuna eklenmiş. Fenerbahçe oyunda Beşiktaş'tan sonra ikinci en güçlü Türk takımı olmuştur. Fenerbahçe'nin kadrosu da oyunda bu şekilde yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 61 üzerinden 51 reytingle Sergen Yalçın, en kötü futbolcu da 29 reytingle Saffet Akbaş'tır. Gereksiz bilgiler. Birazdan anlatacağım Şampiyonlar Ligi oyununa kadar 2000'den sonraki oyunlarda Fenerbahçe seride yer almamıştır. Fakat ilginç bir şekilde FIFA 2005'te Çek takımı olan Sigma Olomouc'un iç saha formasının kol kısmına Fenerbahçe'nin logosu eklenmiş. EA yine bildiğimiz gibi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2004-2005 FIFA serisinde uzun bir süre yer almayan Fenerbahçe, yaklaşık 5 yıl sonra EA'in bünyesine kattığı 2005 yılının başlarında çıkan Şampiyonlar Ligi 2004-2005 oyununda yer almıştır. Aslında Fenerbahçe önceki Şampiyonlar Ligi oyunlarına da ekleniyor, fakat videoda FIFA serisini anlattığım için sadece EA'in olduğu bu oyuna yer verdim. Galatasaray ile birlikte yer alan iki Türk takımından biri olan Fenerbahçe'nin ortalama reytingi 73'tür. Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları bu şekilde oyunda yer almıştır. Fakat yine FIFA 2005'te olduğu gibi Sigma Olomouc'un iç saha formasının kol kısmına Fenerbahçe'nin logosu eklenmiş. Oyun FIFA 2005'in üstüne yapıldığı için bu hata kabul edilebilir. Fakat hadi 2005'te oyunda yoktu, hatayı fark etmediler. Bu oyunda Fenerbahçe'de olmasına rağmen Sigma Olomouc'un formasındaki hatayı düzeltmemişler. Oyundaki kadrosunun bu şekilde olduğu takımdaki en iyi futbolcu 84 reytingle Van Hooijdonk, en kötü futbolcu da hazırlık kampında Dağım tarafından beğenilmediği için takıma alınmayan 49 reytingli Gökhan İnler'dir. İşin garibi, bu transfer resmi olarak hiçbir şekilde gerçekleşmemiş. Oyunda resmi olmayan bir transfer nasıl yer almış gerçekten anlamadım. Ayrıca Tuncay Şanlı'ya 67 gibi oldukça düşük bir reyting vererek gerçekten büyük haksızlık etmişler. FIFA 06 Orijinal seriye ilk defa 2000 ile eklendikten sonra 6 oyun gibi uzun bir aranın ardından FIFA 06 ile tekrar eklenmiştir ve takımın reyting ortalaması 73'tür. Oyunda Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları böyle gözükmektedir. Oyundaki kadrosunun bu şekilde olduğu takımdaki en iyi futbolcu 83 reyting ve 82 potansiyelle Nicolas Anelka, en kötü futbolcu da 57 reytingle Olcay Adın'dır. FIFA 07 6 oyun sonra eklenen Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe 77 reytingle en güçlü Türk takımı olarak yer almıştır. Oyundaki iç saha formasını gerçekteki 2006-2007 sezonunda bulamadım. Muhtemelen yine EA hata yapmış. 2006-2007 sezonunda böyle bir forma var mıydı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gümüş olan formayı da beyaz yapıp deplasman forması olarak eklemişler. Oyuna gelen en son Şubat 2007 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir. Ve takımdaki en iyi futbolcu 85 reyting ve 89 potansiyelle Alex de Souza, en kötü futbolcu da 57 reyting ve 67 potansiyelle Kerim Zengin'dir. FIFA 08 Fenerbahçe 74 reytingle Galatasaray ile beraber Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha ve deplasman formaları böyle gözükmektedir. Oyuna gelen en son Şubat 2008 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu 84 reyting ve 86 potansiyelle yine Alex de Souza, en kötü futbolcu da 59 reyting ve 75 potansiyelle Yasin Çakmak'tır. FIFA 09 Fenerbahçe FIFA 09'da 76 reytingle yine Galatasaray ile beraber Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olarak yer almıştır.
Oyunda iç saha ve deplasman formaları böyle gözükmektedir. Oyuna gelen en son Şubat 2009 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu 84 rating ve 86 potansiyelle Alex de Souza, en kötü futbolcu da 58 rating ve 67 potansiyelle Mert Günok'tur. FIFA 10. Fenerbahçe FIFA 10'da 77 ratingde yine Galatasaray'la beraber Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha ve deplasman formaları böyle gözükmektedir. Oyuna gelen Şubat 2010 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu yine 82 rating ve 84 potansiyelle Alex de Souza, en kötü futbolcu da 43 gibi oldukça düşük bir rating ve 68 potansiyelle Mehmet Ertuğrul Taşkıran'dır. FIFA 11. Fenerbahçe FIFA 11'de 77 ratingde yine Galatasaray'la beraber Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha ve deplasman formaları böyle gözükmektedir. Ve FIFA 11 ile birlikte kaleci forması da eklenmeye başlamış, 3. forması da oyunda yer almıştır. Oyuna gelen en son Şubat 2011 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu yine 82 rating ve 84 potansiyelle Alex de Souza, en kötü futbolcu da 1 puan yükselen 44 rating ve 68 potansiyelle Mehmet Ertuğrul Taşkıran'dır. FIFA 15. FIFA 11'den sonra 15'e kadar Süper Lig oyundan çıkarıldığı için Fenerbahçe bu aradaki oyunlarda eklenmemiştir. Fenerbahçe FIFA 15'te 76 ratingle yine Galatasaray'la beraber Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. FIFA 11'in aksine FIFA 15'te 3. forma oyunda yer almamıştır. Oyuna gelen en son Eylül 2015 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcular 80 rating ve 80 potansiyelle Volkan Demirel ve Diego'dur. En kötü futbolcu da 53 rating ve 74 potansiyelle Savaş Polat'tır. FIFA 16. Fenerbahçe FIFA 16'da 77 ratingde bu sefer Beşiktaş'la beraber Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. FIFA 16 ile birlikte 3. forması tekrar eklenmiştir. Oyuna gelen en son Eylül 2016 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu 82 rating ve 82 potansiyelle Nani, en kötü futbolcu da 56 rating ve 66 potansiyelle yine Savaş Polat'tır. FIFA 17. Fenerbahçe FIFA 17'de 77 ratingle Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'deki en güçlü ikinci Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. FIFA 16'da eklenen 3. forması bu oyunda yer almamıştır. Oyuna gelen en son Eylül 2017 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu 81 rating ve 83 potansiyelle Simon Kea, en kötü futbolcu da 53 rating ve 79 potansiyelle Abdullah Yiğiter'dir. FIFA 18. Fenerbahçe FIFA 18'de 77 ratingle Galatasaray'la beraber Süper Lig'deki en güçlü ikinci Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. Oyuna gelen Eylül 2018 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu 83 rating ve 84 potansiyelle Giuliano, en kötü futbolcu da 60 rating ve 69 potansiyelle Serhat Kottur. FIFA 19. Fenerbahçe FIFA 19'da 76 ratingle Galatasaray ve Başakşehir'le beraber Süper Lig'deki en güçlü ikinci Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. Uzun bir aradan sonra da 3. forması yine oyuna eklenmiş ve günümüze kadar tüm oyunlarda yer almaya başlamıştır. Oyuna gelen en son güncelleme ile kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu 83 rating ve 83 potansiyelle Max Cruz, en kötü futbolcu da 60 rating ve 70 potansiyelle Samet Karakoç'tur. FIFA 20. Fenerbahçe FIFA 20'de 75 ratingle Başakşehir'le beraber Süper Lig'deki en güçlü 3. Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. Oyuna gelen en son Eylül 2020 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu da 83 rating ve 83 potansiyelle Max Cruz, en kötü futbolcu da 60 rating ve 70 potansiyelle Murat Sağlam'dır. FIFA 21.
Fenerbahçe FIFA 21'de 75 reytingle Galatasaray'la beraber Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. Oyuna gelen en son Eylül 2021 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu da 80 reyting ve 80 potansiyelle Mesut Özil, en kötü futbolcu da 57 reyting ve 73 potansiyelle Uğur Kağan Yıldız'dır. FIFA 22. Fenerbahçe FIFA 22'de 75 reytingle Trabzonspor'la beraber Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. Oyuna gelen en son Eylül 2022 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir. FIFA 22 ile birlikte 80 veya 80 üstü hiçbir futbolcu ilk defa yer almamıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 78 reyting ve 83 potansiyelle Altay Bayındır, en kötü futbolcu da 55 reyting ve 71 potansiyelle Ertuğrul Çetin'dir. FIFA 23. Fenerbahçe FIFA 23'te 75 reytingle Beşiktaş ve Trabzonspor'la beraber Süper Lig'deki en güçlü ikinci Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. Oyuna gelen en son Eylül 2023 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir. Ve takımdaki en iyi futbolcu 79 reyting ve 79 potansiyelle Pedro, en kötü futbolcu da 55 reyting ve 71 potansiyelle yine Ertuğrul Çetin'dir. FC 24. Fenerbahçe FC 24'te 78 reytingle Galatasaray'la beraber Süper Lig'deki en güçlü ikinci Türk takımı olarak yer almıştır. Oyunda iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. Oyuna gelen en son Eylül 2024 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu 83 reyting ve 83 potansiyelle Edin Dzeko, en kötü futbolcu da 53 reyting ve 73 potansiyelle Furkan Onur Akyüz'dür. FC 25. Fenerbahçe FC 25'te 80 reytingle ilk defa seride tek başına Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olmuştur. Oyunda iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. FC 25'te birlikte resmi olarak Ülker Stadyumu ve stadyum müziği olarak da 100. yıl marşı oyuna eklenmiştir. Oyuna gelen en son Temmuz 2025 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu 83 reyting ve 83 potansiyelle En-Nesyri, en kötü futbolcu da 60 reyting ve 72 potansiyelle Ertuğrul Çetin'dir. Ve son oyunumuz FC 26. Fenerbahçe FC 26'da 79 reytingle Süper Lig'deki en güçlü ikinci Türk takımı olmuştur. Oyunda iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları böyle gözükmektedir. Fenerbahçe'nin stadyumu ve stadyum müziği de FC 25'te olduğu gibi oyunda yer almıştır. Videoyu hazırladığım tarihte oyuna gelen 5 Kasım 2025 güncellemesiyle kadrosu bu şekildedir ve takımdaki en iyi futbolcu 85 reyting ve 85 potansiyelle Ederson, en kötü futbolcu da 59 reyting ve 75 potansiyelle Abdülaziz Fal'dır. Evet, videonun sonunda genel bir değerlendirme yaparsak Fenerbahçe en yüksek 80 rating ortalamasıyla FC 25'te, en kötü de 73 rating ortalamasıyla FIFA 06'da yer almıştır. FIFA serisinde gelmiş geçmiş en iyi Fenerbahçeli futbolcu FIFA 07'de 85 rating ve 89 potansiyelle Alex de Souza, en kötü futbolcu da FIFA 10'da 43 rating ve 68 potansiyelle Mehmet Ertuğrul Taşkıran'dır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda tüm FIFA serisinde Galatasaray'a bakacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bu arada video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.